Evren ve bilinç arasında karşılıklı bir etkileşim olabilir mi? Bu video kuantum fiziğinden kozmolojiye uzanan kanıtlarla gerçekliğin gözlemle nasıl şekillendiğini araştırıyor. Gözlem eyleminin olasılıkları nasıl belirli gerçeklere dönüştürdüğünü ve insan zihninin seçimleriyle evrene nasıl geri bildirim verdiğini inceliyoruz. Bilimsel bulgular ışığında kozmos ve farkındalığın birlikte nasıl hareket ettiğine dair derinlemesine fakat anlaşılır bir yolculuğa çıkacağız. Bir elektrona bakmadığımızda o elektron belirli bir yerde midir? Kuantum fiziğine göre ölçüm yapılana dek parçacıklar kesin bir konumda olmayabilir. Bu gizem sadece felsefi bir merak değildir. Kuantum teknolojilerinden yapay zekaya, gerçeklik anlayışımız için pek çok alanda kritik önem taşıyor. Kozmos, uzay ve zamandaki tüm madde ve enerji bütünüyle ortaya çıktı. Ardından bilinç dediğimiz şey bu dev sahnenin bir ürünü olarak meydana geldi. Bilinç, canlı bir varlığın kendisinin ve çevresinin farkında olması durumudur. Gözlem yapabilen ve anlam çıkarabilen özne, yani evrenin kendi üzerine düşünebilen parçası, bilincin bir yansımasıdır. Gözlem bir sistemi algılama veya ölçme eylemidir. Kuantumda bu eylem sistemin durumunu tek bir sonuca indirger. Fiziksel gerçekliği belirleyen kritik adım olarak karşımıza çıkar. Kuantum süperpozisyonu ise bir parçacığın aynı anda birden fazla olası durumda bulunabilmesi halidir. Gözlem gelene dek gerçek durum belirsiz kalır. Bu da ölçümün rolünü vurgular. Sibernetik döngü kavramına gelecek olursak, sibernetik döngüyü bir sistemde sonuçların yeniden sisteme etki edip geri beslendiği döngü şeklinde kavramlaştırabiliriz. Bu da kozmos ile zihin arasındaki ilişkinin çift yönlü olabileceğini akla getiriyor. 1935 yılında Erwin Schrödinger ünlü düşünce deneyi olan Schrödinger'in kedisi ile gözlem olmadığında kuantum belirsizliğini vurguladı. 1948'de Norbert Wiener sibernetik kavramını ortaya attı. Geri besleme döngülerini bilimsel olarak tanımladı. 1948'de ise ilk gecikmeli seçim deneyinde fizikçiler fotonun davranışının ancak ölçüm anında belirlendiğini deneysel olarak gösterdiler. 2007'de benzer bir deney bu sonucu pekiştirdi. Bu gelişmeler evren ile gözlemci arasındaki ilişkiye dair köklü sorular doğurdu. Evren barındırdığı fiziksel yasalar ve başlangıç koşullarıyla yaşamı ve bilinçli varlıkları ortaya çıkaran zemini hazırladı. Örneğin yıldızların milyarlarca yıl süren yaşam döngüsü ağır elementlerin oluşmasını sağladı. Gezegenimiz bu elementlerle dolu ve yaşam için gerekli kimyayı barındırıyor. Antropik ilke denilen düşünceye göre evrenin temel özellikleri yaşamı mümkün kılacak şekilde hassas ayarlanmış görünüyor. Bu bir rastlantı mı yoksa başka türlü olsaydı biz burada olmazdık diye mi düşünüyoruz? Aslında yaşanabilir bir evrende gözlemcilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Biz de tam olarak böyle bir evrendeyiz. Bilinç uzun bir evrim süreci sonunda bu kozmik şartlar sayesinde filizlendi. Beynimiz evrimi boyunca dış dünyayı modelleyen karmaşık bir makineye dönüştü. Dış gerçekliğin bir simülasyonunu zihinlerimizde çalıştırıyoruz. Yani algıladığımız dünya beynimizin inşa ettiği bir temsil. Evren bilinç aracılığıyla kendine deneyimliyor diyebiliriz. Peki zihin sadece pasif bir ürün mü? Yani evrenin aynada görünen yansıması gibi bilinç sadece olup biteni seyreden bir yolcu mu? Yoksa bilinçli gözlemci evrene geri etki yapıyor mu? Bu soruya yanıt aramak için şimdi gözlemin evrende neleri değiştirdiğine bakalım. Kuantum düzeyde yapılan sayısız deney ölçümün tuhaf bir rol oynadığını gösteriyor. Örneğin çift yarık deneyinde elektron veya fotonlar ekrana ulaşırken hangi yarıktan geçtiklerini bilmiyorsak bir girişim deseni oluşturuyorlar. Bu desen parçacıkların aynı anda birden fazla yol izlediğini ima eden bir sonuç. Fakat hangi yarıktan geçtiğini ölçtüğümüzde girişim deseni yok oluyor. Parçacıklar sanki tek bir yol seçmiş gibi davranıyor. Yani ölçüm yapıldığında olasılık bulutu çöküyor ve tek bir gerçeklik beliriyor. Bu durum ünlü gözlemci etkisi olarak bilinir. John Wheeler bunu gözlem olmadan hiçbir olgu gerçek değildir şeklinde dile getirmişti. Gerçekten de Kopenhag yorumu bir nesneye ölçüm sonucunda elde edilenler dışında herhangi bir gerçek durum atfedilemeyeceğini söyler. Başka bir deyişle gözlem yapmadıkça elektronun belirli bir konumu yoktur. Ancak olası konumları vardır. Bu noktada kritik bir soru doğuyor. Gözlem dediğimiz şey mutlaka bilinçli bir zihin tarafından mı yapılmalı? Eugen Wigner gibi bazı fizikçiler yalnızca bilinçli bir gözlemcinin dalga fonksiyonunu çökertebileceğini öne sürdüler. Ancak bugüne dek yapılan deneyler insan gözlemci olsun ya da olmasın ölçüm cihazlarının veya çevrenin kuantum sistemini tek bir duruma indirgediğini gösteriyor. Örneğin bir foton detektöre çarpıp iz bıraktığında orada insan olmasa da girişim deseni bozulması bunun kanıtıdır. Fizikçilerin geniş uzlaşısı çevre ile etkileşim, yani herhangi bir kayıt veya bilgi sızıntısı süperpozisyonu yok etmeye yeter. Bilinç burada ek bir rol oynamıyor gibi görünüyor.
Yani dalga fonksiyonunu bilinç çökertiyor iddiası destek bulamadı. Bir laboratuvarda henüz hiçbir insan bakmadan ölçüm sonucunu kaydedip sonra silebiliriz. Sonucun varlığı ile yokluğu deneyin gidişatını değiştirir. Bu da gösteriyor ki önemli olan bilinç değil, bilginin fizikteki izidir. Yine de bilincin rolü tamamen önemsiz mi? Sonuçta ölçümlerden elde edilen bilgiye anlam veren bilinçtir. Kuantum fiziği nasıl sorusunu denklemlerle cevaplar. Fakat neden tek bir sonuç deneyimliyoruz sorusu felsefi bir boşluk olarak kalmıştır. Bazıları henüz keşfetmediğimiz bir ilkenin bilinci fiziğe bağlayabileceğini düşünüyor. Bu kanıtlanmış bir şey olmasa da zihin ve gerçeklik ilişkisi tartışmasını diri tutuyor. Şimdi biraz daha derine inelim ve bahsettiğimiz bu olguları açıklayan temel ilkeleri inceleyelim. Basitçe sindirebilmek için iki önemli teorik araca bakalım. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ve Born kuralı. Bu ilkeler kuantum dünyasında gözlem ve gerçeklik ilişkisinin matematiksel temelini verir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine bakacak olursak. Kuantum düzeyde bir parçacığın konumu ve hızı gibi eşleşen özelliklerini aynı anda keyfi kesinlikle bilemezsiniz. Yani bir elektronun konumundaki belirsizlik ile momentumundaki belirsizlik çarpımı doğanın en küçük eylem biriminin yarısının altında olamaz. Bu da Planck sabitinin yarısıdır. Pozisyonu ne kadar hassas ölçerseniz hızı o kadar belirsiz kalır. Veya tersi. Bu etki günlük hayatta fark edilmez. Çünkü Planck sabiti aşırı küçüktür. Örneğin bir futbol topunun konumunu santimetre duyarlılıkla bilseniz bile hızındaki belirsizlik ihmal edilecek kadar küçüktür. Fakat elektron gibi parçacıklarda bu belirsizlikler ölçülebilir ve önemlidir. Toplu iğne ucundaki elektronlar için belirsizlik atom boyutlarında hissedilirken makro ölçekte belirsizlik ölçüm cihazlarımızın hassasiyetinin çok altında kalır. Bu ilke bize şunu gösterir. Gözlem yapmaya kalkıştığımız anda sistemle etkileşerek onun durumunu ister istemez etkiliyoruz. Bu ölçümün kaçınılmaz rahatsızlığı evrenin temel bir kuralı. İkinci olarak da Born kuralına gelelim. Born kuralında kuantum mekaniğinde olayların kesin sonucunu değil, olasılıklarını hesaplayabiliriz. Bir parçacığın dalga fonksiyonu onun olası durumlarını tanımlar. Born kuralına göre belirli bir sonuç elde etme olasılığı dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesiyle verilir. Yani dalga fonksiyonunun genliğinin karesi o sonucun gerçekleşme ihtimalini söyler. Örneğin bir elektronun %70 olasılıkla A durumunda, %30 olasılıkla B durumunda olabileceğini dalga fonksiyonunun bileşenlerinden hesaplayabiliriz. Bu kural istatistiksel bir kuraldır. Tek bir deneme için sonucu kesin olarak vermez. Ancak çok sayıda tekrarlandığında sonuç frekansları genliğin karesiyle uyumlu çıkar. Bu kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasının temelidir. Deneyler milyarlarca elektronun dağılımına baktığımızda Born kuralının öngördüğü desenlerin ortaya çıktığını tekrar doğrulamıştır. Yine de neden doğanın olasılıksal olduğu, yani dalga fonksiyonunun neden mutlak değerinin karesiyle gerçekliğe projekte olduğu sorusu açık bir konudur. Bu ölçüm probleminin özüdür. Belki nasıl oluyor da tek bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Henüz yanıtlanmamış bir sorudur. Bu iki temel ilke belirsizlik ve olasılık bize şunu söylüyor. Gerçeklik temel düzeyde deterministik bir makine gibi işlemiyor. Bunun yerine doğa bir olasılıklar bulutu sunuyor ve ölçüm yaptığımızda bu bulut tek bir damlaya dönüşüyor. Bu dönüşüm sürecinin detaylarını kısmen denklemlerle tarif edebiliyoruz. Dekoherans hesapları gibi. Ancak işin içine bilinç girdiğinde yoruma açık kısımlar kalıyor. Yani formüller nasıl sorusunu cevaplarken neden bu şekilde deneyimliyoruz sorusu halen bilimsel düşünceyi meşgul eden bir muamma olarak duruyor. Gerçekliğin gözlemle çökmesi fikri tek yorum değil. Şimdi bu konuda ortaya atılmış iki çarpıcı alternatif yaklaşımı ele alalım. Hugh Everett'in 1957'de ortaya attığı çoklu dünyalar yorumuna göre kuantum süperpozisyonu asla gerçekten çökmez. Ölçüm anında evren dallanır. Olası sonuçların her biri birbirinden kopuk paralel evrenlerde gerçekleşir. Yani bizim gerçekliğimizde elektron A durumunda görülürken başka bir kopya evrende B durumunda görülür. Böylece tüm olasılıklar bir yerde gerçek olur. Bu yaklaşım gözlemciyi veya dalga fonksiyonu çöküş mekanizmasını denklemlerle ek bir postulat olarak ortaya koymaz. Schrödinger denklemi her şey için her zaman işler. Fizik formülü basitleşir. Gözlemcinin özel bir rolü yoktur. Bu birçok fizikçinin deterministik zevkine hitap eder. Ancak açığı da test edilemezlik sorunudur. Bu paralel evrenler bizimkinden tamamen kopuk olduğundan varlıklarına dair herhangi bir deneysel kanıt sunmak imkansıza yakındır. Ancak Occam'ın usturası açısından her ölçümde sonsuz sayıda evren yaratılması fikri aşırı görünür. Gerçi matematiksel tutarlılığı vardır. Veri durumu olarak da şu ana kadar çoklu dünyaları diğer yorumlardan kesin şekilde ayıracak bir deney yapılamadı. Tüm yorumlar kuantum hesaplamalarıyla aynı sonuçları verdiği için tercih genelde felsefi keyfe kalmıştır. Yine de kuantum hesaplama gibi alanlarda bu yorum her bir hesaplamanın paralel evrenlerde yapıldığı esprisiyle popüler bir referans haline gelmiştir. Sonuç olarak Many Worlds
Şimdilik matematiksel bir yorum. Ne kanıtlanmış bir gerçek ne de tamamen çürütülmüş bir fikir. İkinci olarak simülasyon hipotezini değerlendirebiliriz. Bu yaklaşım bilimden çok felsefi bir iddia olarak başladı. Ama günümüzde teknolojiyle birlikte ciddiye alınır oldu. İçinde yaşadığımız evren aslında yüksek düzeyde bir bilgisayar simülasyonu olabilir. Yani biz farkında olmadan yazılımsal bir gerçeklik içinde yaşıyor olabiliriz. Bilinçlerimiz de bu simülasyonun parçaları olabilir. Bu fikir Nick Bostrom'un 2003'te ortaya attığı ünlü simülasyon argümanı ile popülerlik kazandı. Diyelim ki evren bir simülasyon. O zaman kuantum gariplikleri daha anlaşılır hale gelebilir. Örneğin bir video oyunu ancak oyuncu baktığında sahneyi işler. Benzer şekilde evren de ancak gözlemle kesinleşiyor gibi görünebilir. Bu hipotez kuantum belirsizlik, ışık hızında sınır veya antropik ilke, evrenin yaşam için ayarlı oluşu gibi konulara program kısıtları veya tasarım özellikleri olarak bakarak açıklamalar getirmeye çalışır. Şu anda bunu doğrulayacak hiçbir deneysel bulgumuz yok. Hatta eğer iyi tasarlanmış bir simülasyondaysak bunu içeriden anlamanın imkansız olabileceği de söylenir. Şimdiye kadar evrenin piksellenmiş bir yapısı olduğuna dair ya da glitch, simülasyondaki aksaklıklar diyebileceğimiz hiçbir gözlem yapılmadı. Bunu test etmek için ne gerekir? Belki evrenin temelinde doğrudan bir yapay hesaplama izine rastlamamız gerekir. Mesela uzay zamanda en küçük birimlerin varlığı gibi, bu bir tür kozmik çözünürlüğe işaret eder. Şu anki fizik teorileri böyle bir dijital yapı olduğunu öne süren bir ipucu vermiyor. Bu nedenle simülasyon hipotezi şimdilik kanıttan çok bir düşünce deneyi, bir çağdaş felsefi spekülasyon olarak kalıyor. Görüldüğü gibi bilinç ve gerçeklik ilişkisi konusunda farklı yaklaşımlar mevcut. Kimisi tüm bu etkiyi sadece fiziğin bir yanılgısı olarak görüp, örneğin gizli değişkenler teorileriyle gözlemcinin etkisini reddeder. Kimisi de bilinci temele koyarak fiziği genişletmeye çalışır. Örneğin Wigner ve Penrose'un zihin ve fizik modelleri gibi. Bu alternatif fikirlerin bazıları matematiksel olarak tutarlı olsa da çoğu test edilebilirlik açısından sıkıntılıdır. Bilimsel uzlaşının şu anki konumu ise şudur. Kuantum ölçüm süreçlerini anlamak için gözlemcinin farkındalığına ihtiyaç duymadan çevreyle etkileşim ve istatistiksel yasalar yeterli görünmektedir. Ancak gerçekliğin doğasına dair felsefi arayış bitmiş değil. Yeni veriler, daha hassas deneyler veya bambaşka bir kuramsal çerçeve ileride bu tabloyu değiştirebilir. Peki buradan nereye gidiyoruz? Bu derin soruları sınamak ve evren-zihin ilişkisini daha iyi anlamak için gelecekte neler yapabiliriz? Bilincin veya ölçümün rolünü sınamak için kuantum sınırlarını olabildiğince makroskopik ölçeklere itmek önemli bir yol. Bilim insanları gitgide daha büyük nesneleri süperpozisyonda tutma rekorları kırıyor. Şu anki rekor yaklaşık 16 mikrogramlık kum tanesi büyüklüğünde bir kristali iki farklı yerde aynı anda titreştirerek Schrödinger'in kedisi durumuna sokmak oldu. Bu makroskopik bir nesnenin bile gözlem yapılmadığında belirli bir durumu olmadığını gösteriyor. Henüz kimse gerçek bir kediyi veya bakteriyi bu şekilde süperpozisyona sokmadı. Ama araştırmacılar giderek daha büyük molekülleri ve belki ileride virüs gibi basit organizmaları kuantum belirsiz durumda tutmayı deniyorlar. Eğer bir gün küçük bir canlı organizmayı süperpozisyonda tutup onun da fizik yasalarına aynen uyduğunu görürsek, bu bilincin özel bir çökertici etkisi olmadığını çok güçlü şekilde destekleyecektir. Bu deney yaşayan gözlemci kendi durumunu mu çökertir gibi çılgın bir soruya bile ışık tutabilir. Diğer yandan kuantum ve kütlenin birleştiği ölçeklerde belki de yeni fizik ortaya çıkar. Örneğin bazı kuramlar belirli bir kütleye aşan nesnelerin süperpozisyonunun kendi kendine çökeceğini öne sürüyor. Böyle bir ışık varsa ancak deneyle bulabiliriz. Metrik olarak bilim insanları süperpozisyon altında kütle veya atom sayısını adım adım arttırıyor ve her adımda kuantum teorisinin bozulup bozulmadığını test ediyor. Şu anda yaklaşık olarak 10 üzeri 17 atom mertebesine 10 üzeri eksi 5 gram civarı buraya kadar kuantum davranışları gözlemlendi. Henüz bir sapma yok. Bu eşiği daha da yukarı çekmek önemli olacak. Sonuç olarak gerçeklik statik bir sahne değil, bir etkileşim döngüsü gibi görünüyor. Kozmos bilinçli varlıkları ortaya çıkarıyor, bilinçli varlıklar da yaptıkları gözlemler ve kararlarla kozmosun gidişatını etkiliyor. Bu döngü termostatın kendi ortamını ayarlaması gibi bir sibernetik döngüye benzetilebilir. Elbette evrenin bizim seçimlerimize tepkisi çoğu zaman uzun ve dolaylı süreçlerle oluyor. Belki çok daha ileride süper gelişmiş bilinçler, İnsan veya yapay zekalar yıldızların doğumunu, kara deliklerin kaderini etkileyecek teknolojilere sahip olacak. Evren ve bilinç birbirini karşılıklı olarak dönüştürmeye devam edecek. Önümüzde hala büyük bir soru duruyor. Bilinç fizik kurallarının temel bir parçası mı yoksa kendisi bu kuralların bir çıktısı mı? Bu bilim ve felsefenin birleştiği ve henüz çözemediği bir bilmece. Keşfetmeye devam ederek belki bir gün bu döngünün tam resmini anlayabileceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.